Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz supplement kullanımını çok gerekmedikçe önermiyoruz. Daha önce gerçekten işe yarayan 4 destek ürününden bahsetmiştim size. Aslına bakarsanız bunlar bile gelişim göstermeniz için illa almanız gereken ürünler değil. Ama bunun daha fazlası da var. Bugün size kesinlikle para harcamamanız gereken 5 supplement tipinden bahsedeceğim. Yağ yakıcılar. Bir ürün size yağ yaktırdığını iddia ediyorsa ondan köşe bucak kaçın. Piyasadaki yağ yakıcı destek ürünleri ya neredeyse hiçbir işe yaramıyor ya da sağladıkları etkiyi neredeyse tamamen içlerinde bulunan kafeine borçlu. Diğer yandan kafein içermeyen CLA gibi ürünlerin varlığı bile tartışmalı olan etkileri de o kadar az ki. CLA ile yapılan 12 aylık bir çalışmada obez bireylerde görülen ortalama kilo kaybı 2 kilodan az. Yağ oranı görece daha az olanlarda bu kayıp çok daha az olacaktır. 12 ay boyunca CLA desteğine para harcıyorsunuz ve 2 kilo bile veremiyorsunuz. Ve bu kaybın CLA sayesinde olduğu da şüpheli tabii bu durumda. Ciddi bir israf. Kafein içeren yağ yakıcılarda da asıl işi yapan kafeinken siz geri kalan bir dolu zayıf etkili ıvır zıvır için ekstra para harcıyorsunuz. Bir de bunların içine su atarak yağ yaktığınızı sanmanız için eklenen diüretikler de sadece kendinizi kandırmanıza yarıyor. Bunlar işin legal kısmı. Bir de gerçekten etkisi olan illegal yağ yakıcılar var. Zaten kilo verme ile ilgili destek ürünlerinin en temel problemi etki görmeye başladıkça yan etkilerinin de artması. Bir ürünün nabız hızınızı etkiliyor olması pek alınası bir risk değil. Bu işin sonu belki başka bir videoda uzun uzadıya ölümcül zararlarını anlatırız. DNP kullanımına kadar gidiyor. Kısacası yağ yakıcılara para harcamayın. Spor öncesi içeceğiniz şekersiz bir kahve sizin için gayet yeterli. Kilo aldırıcılar. Supplement piyasasındaki en gereksiz ürün nedir diye sorarsanız akla gelecek ilk şey kilo aldırıcılardır. Bir kere karbonhidratlar en ucuz makrobesinler. Ayrıca protein ve sağlıklı yağların aksine en kolay erişilebilir olanlardan. Yüksek ya da düşük glisemik indeksli hiç fark etmez. Her yerde karbonhidrat bulabilirsiniz. Antrenman sonrası hazır insülin hassasiyetiniz yüksekken glikojen depolarını doldurmak istiyorsanız protein shake'inize biraz şeker ekleyin. Bu kadar basit. Günlük karbonhidrat tüketiminizi arttırmak istiyorsanız da öğünlerinize biraz daha yulaf, patates, pirinç ya da baklagil ekleyin. Oldu bitti. Kolaylıkla çok daha ucuza alabileceğiniz bir şeye daha fazla para harcamanın hiçbir anlamı yok. Gerçek gıdadan alacağınız lif, vitamin ve mineralden bahsetmedik bile. Bu arada kilo almak tabiri de çok doğru değil. Asıl hedefleyeceğiniz şey kas kütlenizi olabildiğince az yağlanarak arttırmak olmalı. Gereğinden fazla karbonhidrat ve dolayısıyla da kalori alımının sizi şişmanlatacağını da unutmayın. Can canlı kreatin, beta-alanin ve pre-workout ürünleri. Kreatin işe yarayan bir destek, evet. Ama ihtiyaç duyduğunuz formu aynı zamanda da en ucuz olan kreatin monohidrat. Özellikle içine bolca şeker basılan, bu şekilde insülini tetikleyip daha fazla kreatin emilimi sağlayacağını söyleyen ve böylece saçma sapan fiyatlara satılan ürünler yerine antrenman sonrası kreatin monohidratı, üzüm suyu ya da başka bir meyve suyuyla da alabilirsiniz. Aynı şey beta-alanin için de geçerli. İçeriğindeki asıl işe yarayan kısım kreatin, beta-alanin ya da kafein olan ama porsiyon fiyatı aşırı pahalı olan ürünleri satın almayın. Bunları ayrı ayrı satın alıp kendi ihtiyacınıza göre bir pre-workout karışım hazırlamak çok daha mantıklı olacaktır. Saadet zincirleri. Arkadaşını getir, beraber sevelim. Bir marka ürünlerini satması için müşterilerini kullanıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Şöyle düşünün. Seni ürünlerinin işe yaradığı ve verdiğin parayı hak ettiği konusunda ikna edemiyor ki ekstra kazanç vaadiyle sana rüşvet veriyor. Bir şekilde bu zincirin içine girenler de piyasadaki aynı klasmandaki diğer ürünlere göre çok daha pahalı satılan ellerindeki malı satabilmek için eşine dostuna yalan söylemek ya da en masum tabiriyle onlara durumu abartmak zorunda kalıyor. Neticede zincirin tepesindekiler kazanırken altındakiler
bir şekilde zarar ediyor. Gerçekten işe yarayan, verdiğiniz paranın hakkını veren hiçbir destek ürünü bu şekilde pazarlanmaz arkadaşlar. Network marketing adıyla da karşınıza çıkabilecek saadet zincirlerinden uzak durun. Testosteron arttırıcılar. Vücudunuzdaki bazı minerallerin eksikliği yüzünden ideal testosteron salınımınıza ulaşamıyor olabilirsiniz. Çinko, magnezyum gibi. Bunlarla ilgili bir tahlil yaptırıp eksiği karşılamak ayrı bir mevzu. Ama bir de testosteron üretiminizi 2-3 katına çıkardığını iddia eden ürünler var. Bu ürünlerin neredeyse hepsinde bulunan ortak içerik de Tribulus terrestris. Bu aynı isimli bitkiden elde edilen ekstraktın testosteron seviyelerini arttırdığına dair hiçbir bilimsel makale mevcut değil. Tek etkisi nitrik oksit üretimindeki hafif bir artış sayesinde libidonun bir miktar yükselmesine sebep olması. Yani size spor salonunda yardımcı olacak herhangi bir güç ya da anabolik desteği yok. Yani reklamlarında steroid benzeri etkiler vaat eden ürünlere paranızı çarçur etmeyin. Evet arkadaşlar, her zaman dediğim gibi spor hayatınıza 2-3 aylığına girecek geçici bir heves olmamalı. Uzun vadede devam edebilmek için de her türlü gereksiz masraftan uzak durmalı ve sağlığınızı olumsuz etkileyecek her şeyden de kendinizi korumalısınız. Gereksiz, aşırı pahalı ya da sağlıksız yollardan kaçının. İyi sporlar. Tekrar görüşmek üzere.